Merhabalar, Yükselli Örgülere hoş geldiniz. Yine bir çanta çalışması yapacağız. Şöyle plastik kanvas motif üzerinden çalışacağız. Kiloyla iplik aldığım Eminönü Kürkçühan'da Övünç İplik'ten alıyorum iplerimi. Orada gördüm. Ve Nilgün Hanım sağ olsun bana yardımcı oldu. Ben ufak bir video gördüm nasıl örüldüğünü. Daha önce tabii ki plastik kanvas çalıştım. Düz olan, plaka halinde olanlardan çalıştım. Çantalar ördüm. Hatta çanta tabanlarına da plastik kanvas kullanıyorum. Diğer videolarımı izlediyseniz zaten görmüşsünüzdür. Ama bu şekilde motif olarak, çiçek motifi olarak ilk defa denk geldim. Nilgün Hanım'ın o küçük videosu bana yardımcı oldu. Hatta açıklamalar bölümüne aşağıya bir linkini bırakacağım. Oradan da Instagram sayfasına bakabilirsiniz. Şimdi şöyle 3 tane motifi ördüm. Zaten 4 motiften oluşuyor. 2 ön tarafa, 2 arka tarafa. Sonra halkalarla devam edeceğiz çantaya. Bunu iğne iplik olarak da çalışabilirsiniz. Yani örmek istediğiniz ipi iğneyle şu arkası gibi bir görüntü oluşuyor. Ve genelde videolarda şu kısmı kullanıyorlar. Yani ördüğümüz kısım burası. Arka kısmını kullanıyorlar. Sanki iğneyle örülmüş gibi bir görüntüsü var. Genelde bu taraf kullanılıyor ama ben şöyle ördüğümüz tarafı, yani baktığınız zaman tığla örülmüş olduğu çok belli. Ben bu tarafı sevdim. Şimdi 3 taneyi ördüm. Elimde son motif var ve 3 milim tığ kullanıyorum. Benim tığlar tabii kullana artık numara falan kalmıyor. 3 milim tığ kullanıyoruz ve çok ince olmayan, çok kalın da olmayan polyester çanta ipleri kullanıyorum. Şöyle belki görünüyordur. İçinde sarı sim olan hafif pırıltılı güzel bir çanta ipi. Tabii istediğiniz tonlarda, istediğiniz pırıltılı ya da pırıltısız pamuklu ipler kullanabilirsiniz. Şimdi şu gördüğünüz ufak motifi ortadan başlayarak örmeye başlıyoruz. Şöyle ortasını örüyoruz. Sonra şuraya geçiyoruz. Sonra çiçekleri örerek devam ediyoruz. Bir ilmek hazırlıyoruz. Elimiz hep motifin arkasında kalacak. Şu şekilde içinden alarak öreceğiz. Önce ortadan başlıyoruz. Bir de şunu söyleyeyim. Bir kabarıklık var. Şu düz olan tarafı yani bu tarafı kullanacağım için şu düz olan tarafı da kendime doğru olarak çeviriyorum. Şöyle diğer yukarıdaki deliğe batıyorum. İlmeği alıyorum. İlmekten çıkarıyorum. Şimdi tekrar ortaya batıyorum. Sonra yukarıdaki deliğe batıyorum ve çıkarıyorum. Ortaya ipi alıyorum. Sonra hemen karşısındaki boşluktan alıyorum. Gene ortaya. Arkada şu ipi de tığın üzerinde bırakarak içeride hapsediyorum ipi. İpi alıyorum. Sonra yukarıdaki boşluktan ilmekten alıyorum. Gene ortaya
ipi alıyorum. Ortaya ilmeği alıyorum. Yukarıki boşluktan burada başladığımız noktada tekrardan ipi alarak tamamlıyorum. Yani başladığım noktaya ilmeği sabitliyorum. Aralık kalmaması için. Şimdi bir üst sırayı öreceğiz. Şimdi orta kısmı ördük. Başladığımız noktaya ilmek alarak sabitledik. Yuvarlak örgü nasıl örüyorsak tığ işinde burada ördüğümüzün bir sıra sonrasında arttırarak devam ediyoruz. Aynı şekilde bir tek bir çift batarak örgüyü büyüterek devam ediyoruz. Şimdi şöyle çiçeğin ortasına denk gelecek şekilde ilmeği alıyorum. Buraya sabitliyorum. Bu saymıyoruz. Bu sadece bir üst sıraya çıkmak ve sabitlemek için bir ilmek. Sonra aynı boşluğun içine batıyorum ve gene aynı boşluktan gene aynı 2 tane ilmek örüyorum. Çiftle başladık. Tek çift olarak devam edeceğiz. Gene aynı boşluğa batıyoruz. Yani bunu örerken buradaki alttaki deliklere 3'er kere batmış oluyoruz. Şimdi 2 tane ördük. Sonra yine aynı boşluğa batıp bu sefer yandaki boşluğa geliyoruz ve bir tane tek örüyoruz. Şu alttaki deliklerin, boşlukların içine 3 kere batıyoruz. Yani 2, 1, 3 tane ördük. Şimdi diğer boşluğa geliyorum. İlmeği alıyorum. Tek battığım boşluğun yanındakine 1, 2 tane çift örüyorum yani. Sonra gene aynı boşluğa batıp yanındakine tek örüyorum. Gene alttaki boşluğa bir çift, bir tek batarak 3 tane ördük. Şimdi yandaki boşluğa geçiyoruz. İlmeği alıyoruz. 1, 2, bir kere daha batıp bu sefer tek örüyoruz. 3. Şimdi çiçeğin ortasındaki boşluklara batarak çiçeğin etrafını dolduracağız. Şurada bakın, şu örgünün içindeki altında kalan boşluk bizim ilk öreceğimiz noktamız. Şuraları unutmayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 boşluğumuz vardı. İlki burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boşluk vardı. İlki burası. Şimdi ortaya 2 kere şu yandaki boşluklara birer kere batacağız. Ama bu başlangıçta. Sonra şurada 2 tane boşluk kalana kadar aynen böyle devam edecek. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluk kalana kadar aynen öyle devam edecek. Bir kere batarak. Sonra burada örgü değişiyor. Bir de başlarken buralara ikişer kere batacağız demiştim. Başlarken bir kere batacağım. Çünkü şuradaki sayı önemli. Mesela burada 8 tane değil de 7 tane olsaydı başlangıca da 2 kere batıyor olacaktım. Yani bunu zaten siz örerken ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani örgünün mantığını kavradıktan sonra burada başlangıcı siz de kendi şuradaki boşluk sayısına göre ayarlayabilirsiniz. Bu çok basit bir şey zaten. Şimdi
Şuradaki boşluğa batıyorum ve buradaki başlangıçtaki boşluğa değil, onun bir üstüne batıyorum. Burayı boş bırakıyorum. Buraya battığım boşluğun yanını boş bırakıyorum, bir üzerine batıyorum. Şöyle bir üstüne batıyorum. Diğer boşluğa geçiyorum ve gene bir üst boşluğa geçiyorum. Bir kere daha, ikişer kere batacağız çünkü. Ama bu tarafa bir kere batıyoruz. Şimdi bir üst boşluğa geçiyoruz. Burada hep zaten bir üst boşluğa geçiyoruz. Şimdi ikinciyi örüyoruz. Gene bunun üstüne batıyoruz. Dediğim gibi buralara birer kere, buralara ikişer kere. İkinciyi örüyorum. Burada da bir üzerine çıkıyorum. Şimdiye kadar buralara hep birer kere battık. Hep bir üstüne. Buralara da başlangıç bir kere, sonra hep iki kere. Gene bir kere daha ve bir üste. Başlangıçtan itibaren son iki boşluk kalana kadar geldik. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluk var. Bunlar da örüş sırası, sayısı farklılaşıyor. Şöyle işaret alalım. 1, 2, 3. Burası zaten orta. 4, 5. Şuradaki 5 noktaya farklı farklı batacağız. Burada da son 2 boşluğumuz kalmıştı. Şimdi bu boşluklara, yani ortadaki boşluklara üçer kere batacağız. Dıştaki boşluklara ikişer kere batacağız. Şimdi üstten bir alttaki boşluğa batıyorum. İşaretlenen 5 boşluktan ilkine batıyorum. 1. Sonra gene aynı boşluğa geliyorum. Aynı boşluktan bir kere daha alıyorum. 2. Burada da 2, burada da 2. Ama buraya 3 batacaktık. Bir kere daha batıyorum. Diğer boşluğa geçiyorum. Burada 3 tane oldu. Sonra bir üste çıkıyorum. Gene aynı noktadan çıkıp 2'ye tamamlıyorum burada da. Burada bir kere batmıştık. Bir kere daha batıyorum. Tam ortadayım şimdi. 1, 2. Ortadaki boşluğu da ördüm. Yani 2 kere, 2 kere, 2 kere. Buraya da 3 kere, 3 kere. Şimdi yarıya kadar geldik. Burada ördüğümüzün aynısını örerek şurada başladığımız karşısına kadar devam edeceğiz. Şimdi buraya da 2, buraya da 2 öreceğiz. Bundan sonra tek tek örerek aynen buradaki gibi devam edeceğiz. Şimdi şuradaki boşluğa, en son boşluğa bir kere daha batıyorum. Bir tane örüyorum. Sonrakine, yani ikinciyi örmek için aynı boşluğa bir alta geçiyorum. Bir tane daha aynı boşluğa örüp 2'ye tamamlıyorum. Yani burada da 2 tane oldu. Şimdi buraya da şurada işaretli olan son 5. boşluktayız. Oraya da gene aynı boşluğa batıyoruz.
Bir kere daha. Şöyle düzelte düzelte örelim muntazam olması için. Şimdi bundan sonra aynen burada olduğu gibi her birine tek, ortaya çift. Alta batıyorum. Artık son 2 tane deliğe 3 burada, 3 buradan 6 ve buralara ikişer kere battığımız için orayı tamamladık. Bir alta batıyorum. Ve buraya tek. Sonra aynı yere bir kere daha batıyorum. Hatta 2 kere batıyoruz ortalara. Buraya tek. Sonra bir alta geçiyorum. Gene aynen. Şu ilmeklerimiz çok büyük olduğu zaman şöyle çekerek küçültelim. Tek batıyoruz gene. Gene aynı ilmeğin içine. Gene boşluğa tek. Sonra bir alt boşluğa iniyoruz. Şöyle ilmekleri küçültelim ki bol bol kalmasın. Buraya bir tane tek. Gene aynı boşluğa. Gene boşluğa tek. Bir alta iniyoruz. Tek. Boşluğa bir kere daha aynı yere ve tek. Aynen burada olduğu gibi tek tek örerek şuraya kadar gelmiştik. Aynı şekilde tek tek inerek örgüyü tamamlıyoruz. Bir alttaki boşluğa ve üstteki boşluğa, sonra en dipteki boşluğa ve buraya bir tane batıyoruz. Zaten aynen bir kere batarak başlamıştık. Şimdi burada şurada gene en baştaki boşluğa batıyoruz ve yanındakinin baştaki boşluğa değil bir üsttekine batıyoruz. Şöyle çapraz vererek bir görüntü oluşması gerekiyor. Aynen bu şekilde. Bu küçük yaprakta başlangıca da 2 kere batıyorum. Burada tek batmıştık, tek bitirmiştik. Burada çift gene aynen diğer deliklerde olduğu gibi bir üste geliyorum. Sonra bir üstteki boşluğa ve burada hep bir üste çıkıyorum. Tek tek örerek devam ediyorum. Ama ortaya 2 kere batıyorum. Video kendi kendine durmuş. Haberim yok. Ben örmeye devam ettim. Sonra fark ettim. Şimdi şurada örerken yarım kalmıştı. Tekrar oradan devam edelim. Çift batarak şöyle göstereyim. Şöyle buralara tek batıyoruz. Çift, 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 çift. Son 2 tane boş bırakıyoruz. Burada buralara 3'er kere. Buradaki 1, 2, 3, 4, 5 boşluğa da 2'şer kere batacağız. Aynen buralarda ördüğümüz gibi. Şimdi buraya kadar tek, yan kısımları tek battım. Ortadakilere çift battım. Son 2 boşluğa şuradaki bol kalan ilmeği düzeltmek için, şöyle muntazam bir kenar olabilmesi için şuradaki son ipi şöyle bir çekelim. Bakın oturdu. Gayet güzel ilerliyor bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. Şu aradaki 5 tane boşluğa 2 kere batıyoruz.
2. Ama buralara 3'er kere batıyoruz. Şimdi bir kere daha batıyorum. Üçüncüyü. İlkini örüyorum. Şimdi en son boşluğa batıyorum ve ikinciyi örüyorum. Buraya 3 kere batıyorduk. Bir tanesini ördük. Şimdi 2 tane daha öreceğiz. Tam ortadaki boşluğa buraya da 2 tane örmüş olduk. Son 2 boşluğa 3'er kere yandaki, şu yanlardaki 1, 2, 3, 4, 5 tane. Son battığım yere tekrar batıyorum. En sondaki boşluğa. Hemen yandaki boşluğa geçiyorum. Buraya da 2 kere batacağız. Sonra bir aşağı iniyorum. Oraya da aynen buradaki gibi 3, 3, 6 kere batmış oluyoruz. Bir kere battığımız yere ikinciyi örüyoruz. 2'ye tamamladık. Sonra bir kere daha böyle düzelterek yapınca daha muntazam oluyor. Buraya da 3 kere batmış olduk. Şimdi aşağı iniyoruz. Bir boşluk daha aşağı iniyoruz. Tek battığımız yere bir kere daha batıp 2'ye tamamlıyoruz. Burada 5 tane boşluğu 1, 2, 3, 4, 5 boşluğu 2'şer kere batarak ve ortadaki 2 boşluğa da 3'er kere batarak tamamladık. Şimdi bundan sonrası tek tek ve ortaya 2 kere. Ama son battığımız yere bir kere daha batıp 3'e tamamlıyoruz tabii ki orayı da. Hemen sırayla bir kere batarak devam ediyoruz. Bir alt boşluğa geçiyoruz. Bir alt boşluğa, aynı boşluğa bir kere daha batıyoruz. İkinci ilmeği. Bir alt boşluğa, bir alta geçiyoruz gene. Evet, başladığımız noktaya geldik. Arkadan görünüşte bu şekilde. Buradan ipi şuradaki boşlukların içine batarak sık iğneler öreceğiz. Şu en dipteki boşluğa ipi alıyoruz ve kaydırıyoruz. Şimdi sadece kaydırma tekniğiyle devam ediyoruz. Buradaki her gördüğümüz boşluğa batarak ilmek kaydırıyoruz.
Her boşluğun içine bir kere batıyoruz ve sadece ilmek kaydırıyoruz. Şimdi şurada yan yana 2 tane boşluk var. Bir tane batıyoruz. Sonra şu 2 boşluğun tam dibindeki boşluğa gene bir tane ilmek kaydırıyoruz. Sonra gene şuraya batmıştık. Tam karşılığına batıyoruz. Gene ilmek kaydırıyoruz. Devam edelim. Şurada bakın 2 tane ve bundan sonra da tek tek olan boşluklar var. Bir tane buraya, bir tane dibine, bir tane buraya. Dibine ve tam karşısına aynen sırayı tamamlayana kadar ilmek kaydırma tekniğiyle devam ediyoruz. Ve sırayı tamamladım. Şuradaki ilmekle ve arkaya alıyorum. Bu tarafı kullanacağım için benim için motifin tersi burası. Şimdi buradan ipi koparıyorum ve içinden geçirerek kaybediyorum. Şimdi sık iğne yaparken aynı zamanda diğer motifle de birleştirme yapacağız. Ben çantanın bir tarafını bu şekilde hazırladım. Şöyle göstereyim. Böyle halkalar kullandım. Zaten orijinali de bu şekilde halkalarla ilerliyor. Şöyle genelde kullanılan tarafını da göstereyim. Burası da harika duruyor gerçekten. İsterseniz genelde olduğu gibi bu tarafı da kullanabilirsiniz. Bu tarafı da farklı gözüküyor. Yani her iki tarafı da kullanabilirsiniz. Her iki tarafta harika duruyor. Şimdi şu iki motifi de aynen bu şekilde birleştirip halkalarını ilave ediyoruz. Burada son bir ilmek kaydırarak bir sıra örmüştük. Şimdi sık iğne öreceğiz. Son kenarı örerken de diğer motifle birleştireceğiz. Şöyle bir ilmek hazırlıyorum. Bu sökülen bir ip olduğu için mutlaka şöyle uçlarını çakmak kullanarak yakın sertleşsin. Sökülüp gidiyor buna dikkat etmezseniz. Şimdi burada en tepe noktası var. Boşluk. Bu tepe noktasındaki en ortadaki boşluğa değil, onun yanındaki boşluğa batıyoruz. Şöyle bir sıkılaştıralım. Sonrasında da bir sık iğne. Bir tane daha örüyoruz. 2 tane. Her kutucuğun boşluğun içine 2'şer tane sık iğne örüyoruz. Bu ipi de arada kaybediyoruz örerken.
1, 2 aynı boşluğa. Sonra diğerine geçiyoruz. 1, aynı boşluğa ikincisi. Şimdi burada örgünün altında kalıyor ama görünüyor. Şu 2 tane boşluk vardı. Buradaki boşluklara biz birer kere batarak, ilmek kaydırarak örmüştük. Burada son boşluğa, yani şu 2 tane boşluğun karşı karşıya olduğu yere gelene kadar çift battık. Son boşluğa bir tane batıyoruz. Yoğunlaştırmıyoruz buradaki köşedeki örgüyü. Sadece bir kere batıyorum. Sonra gene şu 2 karşılıklı olan yere bir kere batıyoruz bu alt kısma. Sonra gene şuraya bir kere batıyoruz. Buraya batmıyoruz. Hemen bir kere battığımız son boşluğa, buradaki ilk boşluğa bir tane örüyoruz. Şöyle göstereyim. Şurada karşılıklı olan 2 boşluğun şurada en son boşluğa bir kere sık iğne örüyoruz. Sonra bir alta geçiyoruz. Bir sık iğne. Burayı atlıyoruz. Bir tane sık iğne ördüğümüz boşluğun karşısındaki boşluğa da bir tane sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3. Buraya ikişer kere batıp yoğunlaştırmıyoruz. Güzel durmuyor çünkü. Şimdi bir tane sık iğne ördükten sonra diğer boşluklara ikişer kere batarak devam ediyoruz. Her şu köşelerde aynı şekilde örüyoruz. Bakın burada gayet güzel iniyor örgü ve gayet güzel de devam ediyor. Hiç potluk yapmıyor. Örgü fazlalığı yok. Devam ediyorum. Şuraya kadar buradaki kenarda diğer motifle birleştiriyoruz. Evet. Sık iğnelerle sırayı tamamlamadan son kenarda birleştirmeyi yapıyoruz. Burada şuradaki tepe noktası, şuradaki boşluk, bir tane sık iğne örüyorum. İkincisini örmeden şu en tepedeki, bu bilmiyorum görünebiliyor mu bu açıdan. Şurada tepe noktası, hemen yanındaki boşluğa bir tane sık iğne ördüm. Şimdi şöyle kullanmayacağım taraflar birbirine batacak. Bu tarafı kullanmak isterseniz de tam tersini yapacaksınız. Ben bu tarafı kullanacağım için şöyle kapatıyorum ve çeviriyorum. Burada gene en tepe noktasındaki boşluk, şu hemen yanındaki boşluk. Burada bırakmıştık örgüyü. Buradan alıyorum. Sıkılaştırıyorum ve hemen bir tane sık iğne örüyorum. Şöyle bağladık motifi birbirine. Aynen burada ördüğümüz gibi devam ediyorum örmeye. Boşluklara ikişer tane sık iğne,
Şu köşeyi bir daha yapalım birlikte. Burada son görünen şu son boşluğa bir kere örüyorum. Sonra hemen şuradaki köşedeki, görünüyordur umarım, şuraya bir kere batıyorum ve hemen üstündeki ilk boşluğa da bir kere. Örgüyü fazla yoğunlaştırmadan hemen köşeyi tamamlıyoruz ve bundan sonraki boşluklara ikişer kere batıyoruz. Şimdi buradaki gene tam ortadaki boşluktayız. Bir tane sık iğne ördüm. Aynı şekilde buradaki şöyle tam ortaya gelecek şekilde birleştiriyorum ve ikinci sık iğneyi örüyorum. Devam ediyorum. Son boşluğa bir tane, hemen bir alttaki boşluğa bir tane ve ilk boşluğa bir tane. Devam ediyorum. Şurası tepe boşluğu. Tepenin hemen yanındaki boşluğa bir tane. Sonra gene bakın şurada 2 kere batıyorduk her bir boşluğa. Sonra 1 2 şuraya batıyoruz. Yanındaki tepe noktasındaki boşluğun 2 sık iğnenin yanındaki bir ikinci sık iğneye batıyoruz. İkinci kutunun ikinci sık iğnesine batıyoruz. Birbirine açı olarak tam karşılığı. Bakın bu birleştirirken de şurada görüntüler tam oturması gerekiyor. Devam ediyoruz. Şimdi burada ördüğümüz örgüyü aynen örerek devam ediyoruz ve burada tamamlıyoruz. Başladığımız noktaya kadar geldim. Şimdi buraya ilk eklerken bir tane sık iğne, bir tane sık iğne örmüştük. Karşılıklı iki boşluğa. Şimdi burada ikinci sık iğneyi örüyoruz ve geliyoruz. Burada da ikinci sık iğnesini örüyoruz. Bu şekilde iki motif birbirine eklenmiş oluyor ve aynen devam ediyorum. Evet, başladığımız noktadayız. Burada yakarak tamamlayacağız tabii ki. İpi arkaya alıyoruz. Şöyle düzgün bir görüntü olması açısından ve arka kısımda bir iğne yardımıyla da çok kolay olur.
Şimdi halkalara başlayalım. Bir ilmek şöyle alıyoruz ve hemen sık iğne ile başlıyoruz. İpi de üzerinden yürütelim. Birinci sık iğne. İki, üç, 4, 5, 6, 7, 8. Yarısına kadar 8. 8 ile diğer tarafı, yani bunları birleştirdikten sonra dönerken buraya da 8 öreceğiz. Tamamlayacağız. Şimdi burada 8 tane sık iğne var. Bunu şuradaki en tepedeki boşluğa 2 tane sık iğne örmüştük. Onun yanındaki boşluktaki 2 sık iğnenin şöyle bu tarafa yakın olanına batıyoruz ve birleştiriyoruz. 4 tane sık iğne öreceğiz. Sonra bir halka daha alıyoruz. Şöyle. Bir, iki, üç ve 4 tane örüyorum. Şimdi şöyle orta noktasına birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4. 4 başlarken sonra birleştirdik. 4 de birleştirdikten sonra örüyoruz. 8 tane. Bir, iki, üç, 4. Şöyle. Evet, tam buraya. Dört tane daha sık iğne. Gene bir halkayla devam ediyoruz. Bir, iki, üç, 4 şuraya hemen batıyoruz. Gördüğünüz gibi 2, 4, 6 tane halka yerleştirdik. Eşit aralıklarla aynı şekilde devam ediyoruz. Burada da tepedeki 2 tane sık iğne, onun yanındaki boşluktaki 2 tane sık iğnenin bu tarafa yakın olanına batıyoruz. Burada da aynen o şekilde çalıştık. Buraya şu 2 tane şu köşeyle birleştirdiğimiz yerin tam arasına, sonra şöyle buraya ve buraya. Aynen burada çalıştığımız gibi devam ediyoruz.
Şimdi 8 tane sık iğne örüyorum. 4, 4, 8. 8 de şimdi öreceğim. Şuradan şu ilmeğin şöyle alıyorum ve alttan bir tane sık iğne ortaya. 8 tane sık iğne. Şuradaki ilmeği görüyorsunuz. Bunu şuradan alıyorum ve alttan bir sık iğne. Sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi 4 tane sık iğne ile tamamlıyoruz. Şu ucu bir iğneye takarak da aralarda kaybedebilirsiniz. Şimdi ikinci sırasında başlayacağız. Buradan görüyorsunuz zaten. Şöyle bir ilmek sıkılaştıralım ve sık iğne örerek başlıyoruz. İpi de şöyle tutuyoruz. Birinci sık iğne, 2, 3 ve 4. Tam orta noktasına bir, 2, 3 ve 4. 8 tane sık iğne. Bir, 2, 3 ve 4. Tam orta noktasından 4 sık iğne daha. Şöyle orta noktasından 8 sık iğne daha. Pardon 4. 3, 4. Aynen bu şekilde devam edeceğiz. Sonra yine burada ördüğümüz gibi 8 tane daha her birine sık iğne örerek başladığımız noktada tamamlayacağız. Evet, iki parçayı tamamladım. Şimdi şuradan başlıyoruz. Halkanın tam ortasından diğer halka ve
motiflerin kenarlarına aynen buralarda çalıştığımız gibi şuraya kadar bir sıra halka örüyoruz. Sonra dönüyoruz. Aynen burada ördüğümüz gibi o sırayı tamamlıyoruz. Sonra tekrar aynı işlemi uygulayarak 4 sıra halka örüyoruz. 2 parça hem yan duvarlarını oluşturuyor o halkalar, hem tabanı oluşturuyor ve çantamızın görünüşü, formu ortaya çıkıyor. Hemen başlayalım. Şöyle şuradan başlayarak böyle devam ediyoruz. Bir ilmek hazırlayalım ve hemen bir sık iğne ile başlayalım. İpimizi de üstünden alalım. 1 2 3 ve 4. Şöyle tam ortasından dört sık iğne. Gene 4 sık iğne. Şöyle ortasından burada olduğu gibi nasıl burada dizilim yaptıysak halkaları aynı şekilde burada da öyle çalışıyoruz. Bir, iki, üç, 4 tane bırakıp hemen şuraya ekliyoruz. Buraya, buraya, gene buraya ve buraya. Aynen buradaki çalıştığımız düzende devam ediyoruz. Şimdi ilk halkaları yerleştirdik. Yani ilk sırayı şuradan başlamıştık. Tekrar göstereyim. Şimdi her birine gene 8 tane her birine sık iğne örerek son halkaya kadar geldim. Şöyle son halkaya da 4 tane sık iğne ördüm. Son 4 tane daha sık iğne örülecek diğer tarafa. Şimdi hemen halka takıyoruz. Dört sık iğne. Hemen diğer halkayı da takalım. Şimdi bu halkalarda
ikinci sırayı örüyoruz. Yani çantanın hem yan duvarlarını, tabanı oluşturuyoruz şu anda. Şimdi şuraya bağlıyoruz. Yani halkanın tam ortasına. Evet, sıranın sonuna geldiğimizde son halkaya da bir, iki, üç, 4 tane sık iğne örüyoruz. Şimdi hemen halkayı takalım. Bir halka daha. Şöyle tam ortadan dört sık iğne. Görüntü bu şekilde oluşuyor. 8 sık iğnelerle sırayı başladığım noktaya kadar tamamladım. Sonrasında 3. sıraya geçiyoruz. Bu şekilde. Görüntü bu. Evet, sıranın sonuna geldik. Son halkaya 4 sık iğne, hemen halkayı takalım. Şimdi 1, 2, 3, 4. ve son halkaları, yani son sıra halkalarını gene örerek aynı şekilde ekliyoruz. Bu şekilde tamamladım. Şimdi şu parçayı şöyle bir koyalım. Dört, 8 tane sık iğne var şu anda. Buradaki şöyle tam ortadan batacağım. Bunu da gene onun hizasına getirmem için 4 tane daha
sık iğne örmem gerekiyor. Evet. Şöyle bakın. Tam ortasından ekliyorum. 4 sık iğne daha örüp 16 sık iğneye tamamlıyorum. Gene 4 tane sık iğne, şöyle tam ortasını alıyoruz. 4 sık iğne daha, aynen bu şekilde devam edeceğiz. Bu yapraklara nasıl sıralı koyduysak halkaları aynı şekilde burada da öyle. Şurada bir tane bağlı. Şimdi buraya bir tane şuradakini bağlıyoruz. Dört sık iğne ve 1, 2, 3, 4 atlayıp şöyle bağlıyoruz. Ekliyoruz yani. Dört sık iğne örüyoruz. Şu son sık iğnenin ortasından girip bir sık iğne örüyoruz. Tam iki halkanın ortasına. Şimdi şu ortaya batıyoruz. Şöyle 4 sık iğne daha. Şimdi şurada tepe noktasında 2 tane sık iğne var. Yanındakini de sayıyoruz. Ya da şuradan da sayabiliriz. 1, 2, 3, 4 hemen şuraya batıyoruz. 4 sık iğne daha. Bir, iki, üç, dört sayıp hemen buraya bağlayacağız. Sonra gene ortaya, buraya aynen burada olduğu gibi tekrar gösterip sıkıcı bir video olmasını istemiyorum. Zaten buraları örerken artık yaprakların nerelerine halkalar geliyor onu gördük zaten. Şimdi sıra sonuna kadar aynen bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle gene 8 sık iğne örerek sırayı tamamlıyoruz. Başlangıçlarda bıraktığımız araları dolduruyoruz.
Son halkamıza da 4 sık iğne örerek tamamlıyoruz. Çok güzel bir çanta oluyor gerçekten. Diğer çantalarıma da kullandığım bu kanvas parçasını kullanıyorum. Şöyle plakalar halinde satılıyor. Genelde hep gösteririm bir fikriniz olsun diye. Ve bunu çanta tabanlarına, gerekiyorsa yan duvarlarına mutlaka kullanıyorum. Çantanın gerçek şeklini, formunu ortaya çıkartıyor çünkü. Bu çantada da kullanıyorum tabii ki. Şimdi tam tabanı kadar kesiyoruz. Ölçerek yapıyoruz bunları. Ne kadar genişliğinde, ne kadar uzunluğunda örmüşsek o kadar kanvas parçası kesiyoruz. Sonrasında şöyle bir içine koyalım bakalım, kasmaması ve küçük gelmemesi gerekiyor. Şöyle bakın. Şimdi bunun beyazlığı tabandan gözükmemesi için, ki gözüküyor zaten şöyle koyarsanız, bunu kapatmamız için tığla gene üzerine örüyoruz. Sonrasında kenarlarından örgüye devam ediyoruz. Bir dikdörtgen çanta gibi çalışıyoruz ve bunu astar gibi kullanıyoruz. Ördüğümüz örgüyü içine oturtacağız. Kenarlarından dikeceğiz. Kendi rengine çok yakın, daha ince bir ipte kullanabilirsiniz. Kendi ipinden kullanırsanız çanta biraz daha kabalaşıyor, deyim yerindeyse. Biraz benim istediğim formda olmuyor. Ben bunu kendi ipiyle olmasını pek sevmedim. Mutlaka içinde kullandığımız astar görevini gören bu parçanın çantadan biraz daha ince olması gerekiyor en azından. O yüzden ben ince bir ip kullandım. Alize'nin divasını kullandım. Çok birbirine çok örtüşen, çok yakın tonlar. Şimdi kanvası örüyoruz. Etrafından devam ediyoruz örmeye. Bir dikdörtgen çanta oluşturuyoruz ve onu da çantamızın içine yerleştiriyoruz. Hadi başlayalım. Gene ilmek, yani ip altta kalıyor. İlmeği kaydırarak alıyoruz. Sonra diğer boşluğa bu şekilde her boşluğa batarak, ilmek kaydırarak bütün boşlukları dolduruyoruz. Gene üstteki boşluklara batarak aynen devam ediyoruz. Evet, sıranın sonuna kadar geldik. En dış kenarın sonuna kadar geldik. Şimdi şuradayız bakın. Hemen yanındaki, şurada ördüğümüz örgünün hemen yanındaki boşluktan devam ediyoruz. Aynı şekilde döne döne tam ortaya kadar geldik. Şimdi ortadaki son boşluğu dolduruyoruz. Evet, tamamladık. Şimdi
köşeden kenar noktasına kadar ilerliyoruz. Gene boşluklara batarak, ilmek kaydırarak devam ediyoruz. Şimdi buradan itibaren artık dikdörtgen çanta görünümü devam edecek. Yani bu çanta görünümü bizim çantamızın astar işlevini görecek. Şimdi burada 2 zincir çekiyorum. Bu bir trabzan değil, sadece bir üst sıraya çıkmak için yükselti olarak düşünün. Yani bir ilmek olarak kabul etmiyoruz. Aynı boşluğun içine ikili trabzan. Bir tane daha. 3 4 ve 5. Köşelere 5 tane trabzan örüyoruz. Diğer boşlukların hepsine sadece birer kere. Her boşluğun içine bir tane ikili trabzan. Şimdi son boşluğa geldik. Oraya da 5 tane trabzan örüyoruz. 2 3 4 ve 5. Başlangıç ipini de şöyle içinden tutalım ve arada kaybedelim. Evet, başladığımız köşeye geldik. Burada 5 tane trabzanımız var. Şu 2 zinciri saymıyoruz. 2 zincirin üzerindeki şu trabzanın üzerine batıyoruz. Yani ilk trabzanın üzerine batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Şimdi bu ilk trabzanın üzerine gene 2 tane zincir çekiyoruz ama bu gene bir trabzan saymıyoruz. Bir üst sıraya çıkmak için bir yükselti yapıyoruz sadece. Gene aynı yere şimdi trabzan örüyoruz. Bir tane. Bu 5 trabzanın sonundakine ve başındakine bir kere batıyoruz. Ortadaki 3 taneye 2'şer kere batıyoruz. 2 1 aynı ilmeğin içine 2 1 ve 2. Şimdi son trabzana da bir kere örüyoruz. Burada da gene hepsine tek batarak geliyoruz. Baştakine gene tek örüyoruz. Ortadaki 3 taneye 2 kere batıyoruz. Sonuncuya tek batıyoruz. Şimdi ben bunu çantanın sanırım şuraya kadar yeterli. Bu yüksekliğe kadar örüyorum. Başka arttırma yapmıyoruz. Yani ilk sırada köşelere 5 kere battık. İkinci sırada 5 kere battığımız trabzanların 3 tanesine, ortadaki 3 tanesine çift batıyoruz. Başka da arttırma yapmıyoruz. Bu şekilde istediğimiz yüksekliğe gelene kadar devam ediyoruz. Evet, astar olarak kullanacağımız iç parçayı da hazırladım. Önce tabanı ördük. Sonra istediğimiz ölçüye gelene kadar örmeye devam ederek bitirdim. Şimdi bunu çantanın içine yerleştiriyorum.
biraz dikmek için ip bırakarak keselim. Parçayı isterseniz şöyle şu köşe noktalarından iğneleyebilirsiniz. Şöyle. İsterseniz buralara da takabilirsiniz. Şurada ipliğin kaldığı yerden hemen ben dikmeye başladım. İkinci sıradaki halkayı kapatıyoruz. Ama şu boşluktan dışarı çıkartmıyoruz. Hemen altında kalıyor. Şöyle. Aynı hizada. Böyle minik dikişlerle astar görevi yapacak olan parçayı temiz bir şekilde çantanın içine yerleştiriyoruz. Hem çantanın kendi ipinden örmediğim de çok isabetli oldu. Zaten hiç baştan da yakıştıramamıştım. Bu şekilde yumuşak, çok daha yumuşak bir iple örmek tabii ki daha iyi sonuç verdi. Ama isterseniz gene siz çantanın kendi ipinden de örebilirsiniz. Tamamen zevkinize bağlı. Aynen bu şekilde devam ediyorum. Ve bakın gayet güzel, yumuşak bir örgüyle içinin astarını ve şu görüntünün tamamlanması için gereken şu arka fonu da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet, gayet güzel bir şekilde yerleştirdik. Harika oldu gerçekten. Şimdi sapını da ben ördüm. Bu biraz simli bir ip olduğu için belki videoda çok net görünmeyebilir diye ben şimdi düz bir renkte göstereceğim size çanta sapını. Fakat ben bu çanta sapından birkaç sene önceki bir videoda göstermiştim. Bu sanki içinde bir dolgu maddesi varmış gibi sert bir çanta sapı. Yani sanki içinde bir şey varmış gibi duruyor ama aslında sadece örgüsünden kaynaklanan bir durum. Bunun bir benzerini ben örmüştüm. Burada bir ilmek örüyoruz. Benim videomda 2 ilmek alarak örüyoruz. Bunun çok daha sert, çok daha dolgulu bir çanta sapı oluyor. Onun da videosunu açıklamalara ekleyeceğim. Mutlaka işinize yarayacaktır o çanta sapı da. Bunun bir tık daha sert, dolgulu olan şekli, versiyonu diyelim. Ben burada 85 santim ördüm. Şimdi şu deliklerden geçirerek tamamlayacağız. Sonrasında dikişle birbirine ekleyeceğiz şu şekilde. Ama bu kısa olabilir, uzun olabilir. Herhangi bir fikrim yok şu anda. Bunu taktıktan sonra anlayacağız. Önce örgüsünü bir görelim. Şimdi çanta sapını çalışalım. Şöyle bir ilmek sabitliyoruz. Bir zincir. Hemen o ilk zincire işaretimizi alalım. 4 zincir çekeceğiz ve 4 ilmek üzerinden çalışacağım çanta sapını. Çünkü benim biraz kalın kullandığım ip. Siz de inceliğine, kalınlığına göre şuradaki deliklerden geçecek şekilde sap çalışacaksınız. Şimdi bir tane zincir çektik. 2, 3 ve 4. Başladığımız ilmekten ilmek kaydırarak yuvarlıyoruz. Ekliyoruz yani. Sonra bir zincir çekiyoruz. Şunu çıkaralım. İğnenin olduğu boşluğa şöyle alıyoruz. Bir kere daha alıyoruz. Bizim ilk
ilmeğimiz. Ona da şöyle işaret iğnesi koyalım. Şimdi bir tane sık iğne ördük. Şimdi diğer 3 tane zincirin içine sık iğne örüyoruz. 2, 3 ve 4. Burada ördüğümüz şu zincirlerin hemen arkasındaki, bakın şurada kesik kesik ipler var şöyle. Bunun bu çizgi gibi görünen kesik kesik iplerin hemen altında şöyle saç örgüsü görünüm ipler var şöyle. Bu iplerin sadece sol tarafında örüyoruz. Yani şu kısa ipin hemen altındaki şu ipin sol tarafındaki ipi alıyoruz. Sonra yanındaki ilmeğin, bakın şuradaki kısa ip, yani kısa kısa görünen ip. Şurada 2 tane saç örgüsü görünen ip var. Soldakini şöyle alıyoruz. Gene yanındaki ilmeğin şuradaki 2 tane ipi gözüküyor. Gene şöyle soldakini alıyoruz. Benim bundan önce, daha önce, yani yıllar önce ördüğüm çanta sapında 2 ilmek alarak örüyordum. O daha sert, daha dolgulu oluyordu. Dediğim gibi açıklamaya bırakacağım. Belki o da işinize yarayabilir. Şimdi burada başta ördüğümüz sık iğnenin hemen dibindeki o gösterdiğim soldaki ilmeği alarak örmeye başlıyorum. Şöyle alalım. Ama böyle değil tabii ki. Şöyle alıyoruz. Artık yuvarlak, döne döne örüyoruz. Bunu da artık takmayalım, gerek yok. Döne döne öreceğiz çünkü. Sonra diğer şurada gösterdiğim kısa ipin hemen altındaki sol taraftaki ilmeği alıyoruz. Gene şimdi burada çanta sapının üzerinden hemen devam edelim. Bakın şurada gözüküyor nereye batacağımız. Hemen bakın. Hiç aramıyoruz. Hemen şurada bakın. Birkaç sıra biraz kafa karıştırıcı oluyor ama zaten hep önümüze düşüyor içine batacağımız ilmek. Bakın şu kısa çizgiye hemen saç örgüsü iplerin hemen solundakine batıyoruz hep. Muntazam örmemiz gerekiyor ki şurada çizgiler oluşuyor. Aynı spiral şekilde devam etmesi gerekiyor. Çok açık bir şekilde karşımıza zaten böyle batacağımız yer çıkıyor. Şöyle katlıyoruz.
Bu şekilde geçiriyoruz ipi. Yani çanta sapını. Şöyle dikeceğiz. Bakalım istediğimiz ölçüde olmuş. Yeterli. Evet, gayet yeterli. Hiç sökmüyorum. İlave de etmiyorum. Evet, buradaki ipi içinden yürüterek kaybettim. Şimdi karşılıklı bir bu taraftan dikiyoruz. Ek yeri belli olmayacak şekilde bakın gayet güzel bir şekilde diktim. Evet, ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Hem kendinize yapabilirsiniz, yakınlarınıza ya da bunu para kazanma amaçlı gene yapıp satabilirsiniz. Güzel paralar kazanabilirsiniz.